Merhaba, ben Kerem Çilli. Yeni yılın ilk videosuyla karşınızdayız. Yeni yılın ilk videosunda neredeyse tamamlanmış olan yeşil binamızı, tüm binanın elektrikle çalıştığı bir yapıyı sizlerle paylaşıyor olacağım. Bugün adım adım bütün işlemleri sizlere anlatıyor olacağım. Gerçekten güzel bir uygulama oldu ve binanın tamamını elektrikle ısıtıyoruz. İşte dış cephemizde güneş paneli var, balkonumuzda keza öyle. Güneş paneli var. Çatımızdaki sistemi büyüteceğiz. Yağmur suyunu topluyoruz. Depolamalı bir güneş enerji santrali var. Her şeyi size adım adım evle ilgili gösteriyor olacağım. Gerçekten güzel bir proje oldu. Farkındalık oluşturacak özel bir proje. Evet, balkon videomuzu biliyorsunuz, oldukça çok izlendi zaten. Burada da çit uygulaması yaptık ve MYM Solar bizim için özel bir panel üretti. Gördüğünüz üzere ara satırlarda boşluklar var. Buradan da elektrik üretimine devam ediyoruz. Bu arada göreceksiniz, zaten birlikte birazdan gezeceğiz. Elektrikli araç şarj ünitemiz de var ve onun ihtiyaç duyduğu enerjiyi güneş panellerinden alıyor olacağız. Tamamen kendi kendine yetebilen bir bina yapmak amacındaydık. Bunu %90 oranında şu an bitirmiş durumdayız. MYM Solar'ın bizim için özel dizayn ettiği panelleri kullandık ve dikey vaziyette enerji üretiyor. Şu an test ediyoruz. Çatıdaki sistemle entegre bir şekilde çalıştırıyoruz. Tabii ki güvenlik önlemleri üst düzeyde, düşük voltajlı bir sistematik kurduk ve şu an test ediyoruz panellerimizi. Panomuzu aslında bir tabela yapacaktık. Ciddi rakamlar istediler bizden. Onu da biz kendimiz yapacağız. Şu an onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Muhtemelen bir sonraki videoda orada teknikal logomuzu da panomuzu da görüyor olacağız. Paneller bize özel yapıldı dedik. Nedir özel olan? Aradaki satırları bakın, bir boşluk görüyorsunuz. Gerçekten koca fabrikayı durdurdular. Bizim için bu panelleri dizayn edip ürettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Destekleyen firmalarımız arasında da yer alıyorlar. Yerlerden biraz bahsedeyim size isterseniz. Özel bir ağaç kaplaması, çok bilindik bir yerden aldık. IKEA'da puzzle gibi birleştirilebilecek bir yapı. Tabii kenarları vesaireyi biz yaptık, boyadık siyah falan. Güzel bir noktaya getirdiğimizi düşünüyoruz. Tabii ki yolumuzda bir çalışma olduğundan dolayı hem doğalgaz hem elektrik kablolarının yerin altına alınmasıyla alakalı çok fazla toz var. Zaten ağacın orijinal rengini buradan görüyorsunuz ama toza maruz kalmış ağacın rengi de burada. Tabii karşı duvarımızda da öyle bir dekor yaptık. Burayı da yine kendi imkanlarımızla biz uğraştık. İşçiliği de tamamen bize ait. Şu an kamerada çekim yapan Yavuz'la beraber burada çok ciddi emek harcadık. Evet, gelelim bir başka cihazımıza, elektrikli araç şarj ünitemiz. Burada da sponsorlarımızdan, destekçilerimizden ABB'nin ürününü görüyorsunuz. Fonksiyonel bir ürün olduğunu, bu ürünün bütün ayarlarını daha önce videolamıştık. O videoyu da açıklama kısmına ekleyeceğiz. Görebileceksiniz ve hatta en son ABB firmasından Recep Bey'in e-mobilite yöneticisinin söylediğine göre çift yönlü etkileşime de uygun hale gelecek yazılım güncellemesinden sonra. Evet, panellerimize biraz daha yakından bakalım dilerseniz. Normalde bu boyutta 550 wattlık bir güç elde etmek gerekiyor. Tabii ki bu boşluklardan dolayı güçten biraz feragat etmiş olduk. Bizim buradaki amacımız farkındalığı oluşturmak. O yüzden aralarda böyle bir boşluk biz özellikle talep ettik ve sağ olsunlar MYM Solar'da bizi kırmadı ve etiketinden de görebileceğimiz üzere 550 wattlık bir boyut var aslında, klasik, ama burada 350 watt'a kadar bir güç üretebilen özel bir panel yapılmış oldu bizim için. Evet, ön tarafta elektrikli araç şarj ünitemiz var ve bize özel yapılmış çit vazifesi gören hem de elektrik üretimine katkı sağlayan güneş panellerimizi gördük. Isı pompasına doğru gidelim dilerseniz. Bir başka sponsorumuz, bizi destekleyen firmalardan biri Viessmann. Viessmann'ın ısı pompası sistemi hem yerden ısıtma, hem klasik ısıtma, hem de serinletme özellikli bir ısı pompası kurulumu yaptık. Şimdi makine dairesine beraber gidelim dilersen ve burada da neler var neler yok, zaten bu konuda detaylıca firmanın yetkilileri bize bunu anlatmış olacak ama biz de şu an sizi gezdiriyor olalım. Burada Viessmann'ın ısı pompası var. Aslında sistemin nasıl çalıştığı, nelere ihtiyaç duyduğu, buradaki görülen ekipmanların tek tek anlatımını sizlere zaten yapıyor olacağız. Hatta böyle bir sistem kurduk, binamızı ısıtıyoruz, ne kadar günlük TL harcadık, kaç kilowatt saat enerji harcadık gibi detayları da sizlerle sürekli paylaşıyor olacağız. Burası bizim makine dairemiz. Burada ısı pompasıyla hem sıcak su ihtiyacımızı karşılıyoruz hem de tüm binamızı ısıtıyoruz. Birazdan şimdi zaten bodrum katımıza ineceğiz. Bodrum katımızı da yerden ısıtma
var. Diğer taraflarda klasik peteklerle yapılan bir ısıtma söz konusu. Evet, burada ısı pompasının dışında bizim canlı yayınımızı sürdürdüğümüz bir sistem söz konusu. 7/24 canlı yayın yapmak oldukça zor bir süreç. Sürekli yayını internete taşımak, YouTube kanalına taşımak çok kolay değil. Ona özel bir bilgisayarımız var ve bir güç kaynağımız var. UPS olarak çalıştırdığımız, elektrik kesilse bile internetin gitmemesi gerekiyor. Çatıdaki kamera görüntüsünün gitmemesi gerekiyor. Bunları sağlayan sistemde burada yine makine dairemizin içerisinde konumlandırdık. Onunla ilgili de videolar, zaten detaylıca bu canlı yayını nasıl yapıyoruz videosu da ayrıca zaten sizin için çekiyor olacağım. Evet, makine dairemizde hızlıca gezmiş olduk. Detaylıca video zaten gelecek demiştik. Evet, burada yağmur suyunu topluyoruz. Onu da göstereyim size. Oluklardan gelen suyu depoluyoruz ki burayı çim ekeceğiz. Çim çok su seviyor ve onu sulamak için şebeke suyu kullanmak istemiyoruz. Hatta bodrum katın çimentosunun karılması esnasında bile buradaki depoladığımız suyu belli oranda kullandığımızı da söyleyebilirim. Yaz aylarında yaptık burayı. Çok fazla su yoktu ama yağmur yağdığında da depoladığımız kısımdan çimentoyu kardığımız durumlarda oldu. Bizim için tam bir ekolojik aksiyon oldu. Yerlerimizde ahşap, burada dek çalışması yaptık. Bunu da kendimiz yapalım dedik. Malzemesini aldık. İşte üstüne koruyucu verniğini attık ve burada bir dekimiz var. Güzel bir bahçe, yaz sezonuna hazırlanıyoruz. Şimdiden söyleyebiliriz. Evet, dilerseniz bodrum katımıza inelim. Bizim gerçekten belki de bir yılımızı aldı, öyle değil mi Yavuz? Belki de bir sene uğraştıran yere girelim birlikte. Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Bodrum katımız bizim çekim alanı. Şu an biraz yankı problemimiz var çünkü herhangi bir eşya henüz yerleştirmedik ama burada profesyonel çekim ekipmanlarıyla beraber video podcastler yapıyoruz. Belki şu düzenek size tanıdık gelmiş olabilir. Bunun dışında burada yerden ısıtma var. Yerden ısıtma ve serinletme özellikli bir alan ve burada profesyonel ekipmanlar kullanıldı. Rehao markasının borulama sistemleri, işte yerde bakıldığı zaman bununla alakalı kontrol ekipmanları, işte duvardaki sensörleri kontrol ekipmanları gibi birçok detay burada Rehao tarafında kullanıldı. Evet, burada aslında şu detaydan da bahsetmek istiyorum size. Yerin altında aslında görünmeyen bir kahramanımız daha var destekçilerimiz arasında. Ardex firması. Gerçekten burada zeminimiz oldukça kötü bir durumdaydı. Öncelikle zemini düzelttik, bir şap atıldı. Sonra üstüne borular dizildi. Tabii ki izolasyonla birlikte, köpüklerle birlikte. Sonra üstüne bir şap daha atıldı. Buradaki şap çok özel bir, kendinden tesviye olan, düzeltmeye ihtiyaç olmayan özel bir malzeme. Ve hatta şöyle bir detay da paylaşabilirim sizle. Burada bu işlemi yapacak olan ustalar geldiğinde kumu görüyorlar dışarıda. Ardex ürünlerini de görüyorlar. Sonra bana diyorlar ki çimento nerede? Diyorum ki bunu kullanacaksınız. Gerçekten şaka mı yapıyorsun, ciddi misin falan anlayamadılar. Özel bir ürün, çok fazla detayları olan bir ürün. Bununla ilgili de ayrıca videolar çekeceğim. Ardex'e gerçekten teşekkür ediyorum. Çünkü biz bu projemizi anlattığımızda çok inandılar ve onlar da nasıl yardımcı olabiliriz noktasından yaklaştılar. Tam istediğimiz şey de aslında bu. Çünkü bu kadar şeyi sadece kendi imkanlarımızda yapmamıza imkan yoktu. Viessmann'ın ısı pompası, işte MYM Solar'ın özel panel yapması, ABB'nin elektrikli araç şarj ünitesi vermesi, Jinko'nun batarya, inverter, panel, keza Viessmann'ın panelleri çatımızda. Bakıldığında bütün bunları saymayı unuttuğum birileri varsa Rehao var mesela, buradaki yerden ısıtma sistemlerinin o özel borular var. Yıllarca garantili olan, içimizi rahat ettiren ürünler. Ve bunların hepsini kendi ücretleriyle almaya kalksanız çok ciddi rakamlar elde ediyordu. O yüzden bu projemiz destekçilerimizle birlikte bu hale geldi. Onun dışında diğer destekleyen firmalarımızı da şu an ekrana veriyor olacağım. Hepsine teker teker teşekkür ediyorum. 2023'te onların destekleriyle bu süreçleri çok daha hızlı bir şekilde başardık. Ve 2024'te de işbirliklerimizin artarak devam etmesini ümit ediyorum. Sizler de bizlerin destekçileri arasına katılabilirsiniz. Bununla ilgili de her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. O yüzden burada Ardex ürünlerine de özellikle görünmeyen ama ondan da bahsetmemiz gereken bir ürün olduğunun altını çizmek istiyorum. Onlara da çok teşekkürler. Evet, burada aslında bir de yeşil perdemiz var. Yeşil perde de gerçekten aslında yeşil perde değil. Bunu da hani yıllar sonra açıklayalım. İtiraf olsun burası da. Aslında biz bunu pazardan aldık. Ve hatta bakıldığında kumaşı yeşil perde olarak video çekmeye başladığımda dedim ki eğer sistem düzgün çalışmazsa, başaramazsam alırım üstümü örterim, ısınırım diye aldığımız pazardan bir yeşil perde. İlla ki profesyonel yeşil perde almak zorunda değilsiniz. Sadece üstünüzden
ayrışan bir renk almak yeterli oluyor. Aslında birazcık yeşil perdede nedir kısaca bahsetmek istiyorum. Bizi istediğimiz zaman istediğimiz yere götürebilen bir zaman makinesi olarak belki düşünebilirsiniz. Böyle parmağımı taktığım zaman Yavuz bizi şu an bambaşka bir noktaya götürmüş olabilir. Şu an tekrar yaptım, tekrar buraya gelmiş olabilirim. Tekrar şıklattığımda bambaşka bir dünyaya gitmiş olabiliriz. Hatta buradan Ankara'da video çekimi yapmıştık Veli abiyle beraber. Vanaları kapatmaktan çok keyif aldığını söylemiştim. Hemen oraya bağlanabiliriz mesela şimdi. Hemen bağlanalım. Bu kışta inşallah sen de doğalgaz cihazını sökeceksin. Evet, Veli tekrar geri dönelim yani, mesela. Evet. Yeşil perde böyle güzelliklere fayda sağlıyor. Burada aslında yeşil, mavi, farklı renkler çok önemli değil. Önemli olan dediğim gibi sizi arka fondan ayrıştıran bir renk kullanmanız. Bunu çok net bir şekilde yapmanız. Bunun sonunda herhangi bir malzemeyle, herhangi bir renkle de bunu yapmak mümkün. Burada biz çekimler yapmayı planlıyoruz profesyonel olarak. Tabii ki ses izolasyonu, yalıtım konusunda ciddi planlarımız da var. Burada öğrencilerle workshoplar yapmak istiyoruz. Birçok ekipmanın tek bir yerde görülebileceği özel bir bina olduğunu düşünüyoruz buranın. Hatta şimdi depolamalı ünitemizin oraya doğru da gideriz sizle birlikte. Ve burası bilgi üreten, içerik üreten ve gerçek verileri sizlerle paylaşan bir nokta, bir ev olsun istiyoruz. Yeşil bir bina olsun istiyoruz ve baktığınızda ben evimin içerisindeki ocağı da değiştirdim. Orada da indüksiyonlu ocağa geçerek tamamen mutfakta da doğalgazı kapatmış olduk. Aslında bu binada şu an hiç doğalgaza ihtiyacımız yok. B planı olarak var. Dilerseniz şimdi depolamalı ünitemizin oraya doğru gidelim. Binanın enerjisini aslında depolamalı bir hibrit inverter üzerinden veriyoruz. Özellikle evimize. Bunu da test ediyoruz şu anda ve burada elektrik kesintisini kesinlikle biz yaşamıyoruz. Çünkü milisaniyeler mertebesinde cihazla beraber evde hiç elektrik kesintisi olmuyor. Evet, dilerseniz şimdi depolamalı ünitemize doğru gidelim. Onunla ilgili de detayları sizlerle birlikte paylaşmış olalım. Burada GES panomuzu görüyorsunuz. Güneş enerjisi panosu klasik panodan ayrışan bir pano. Bizim alanımız yeterli olmadığından dolayı harici bir pano şeklinde böyle yerleştirdik. Hatta elektrikli araçla alakalı da yine alanımız yetmediği için içeride birçok ürün olduğundan dolayı koruma ekipmanı ikinci bir pano yaptık. Burada 3 fazlı bir ürünümüzü görüyorsunuz. Optimizerle çalışan bir yapı. Bununla ilgili videomuz vardı. Detaylıca inceleyebilirsiniz. Burada farklı bir dizi inverter görüyorsunuz. Fronius'un tek fazlı bir ürün. Binamızda güç artışı yapacağız ve bunu da 3 faza çevireceğiz. O yüzden şu an pasif durumda. Ve baktığınızda burada da hibrit inverterimizi görüyorsunuz. Hibrit inverterimiz Jinko marka ve 7 kWh bataryası ile birlikte şu an evin tamamını buradan besliyoruz. Tabii ki bu ayarlamaları kaç wattı işte panelden alalım, kaç wattı aküden alalım, ne kadar şebekeden çekelim ya da çekip çekmeme kararını verelim. Bütün bu ayarlamalar yapılabilen özel cihazlar, hibrit cihazlar ve burada da aktif olarak şu an çalıştığını görüyoruz. Bununla ilgili de bir video yapmıştık detaylıca. Aslında burada size gösterdiğim bütün ekipmanlarla alakalı videolarımız var. Jinko nasıl kuruluyor, nasıl ayarları yapılıyor videosu var. Fronius'la ilgili videolar var. SolarEdge ile ilgili videolar var. Aslında size burada tanıttığım bütün ürünlerle alakalı videolar var. Detaylıca açıklama kısmına hepsini koymaya çalışacağız. Kanalımızda biraz vakit geçirirseniz gerçekten bilgi anlamında birçok detaya ulaşmış olacaksınız. Biz burada bunları neden yapıyoruz onu da bahsedeyim kısaca. 2024'ün ilk videosunu çok uzun tutmak istemiyorum. Biz burada eğitimler de veriyoruz, danışmanlık da veriyoruz. Zaten şirketimizin yapmış olduğu aktif işlerin başında eğitim ve danışmanlık gelmekte. O yüzden biz burada bütün bu ürünleri aktif olarak kuruyoruz, çalıştırıyoruz. Burada size şu an videoda göstermediğimiz ama ofisimizde olan birçok farklı akü çeşidi var. Bataryalar, lityum tarafı, jel batarya, kurşun karbon batarya, inverter çeşitleri, mikro inverter, optimizerli inverter, dizi inverter, her türlü inverter çeşidi burada var. Ve daha da önemlisi verilerle konuşabiliyoruz. Burada elde ettiğimiz veriler çok kıymetli. Çatımızda 4 farklı panel var. Aynı şartlarda nasıl reaksiyon gösteriyor? Gerçekten pahalı olan o parayı hak ediyor mu? Yoksa klasik fiyat performans bir ürün, polikristal, monokristal paneller bile çatımızda var. 2018'in sonunda kurulmuş bir santralden bahsediyoruz burada. O yüzden eğitim anlamında da dolu dolu bir içerik sunabiliyoruz. Özetlemek gerekirse birçok iş yapıyoruz ve önemli olan burada
gerçek günlük hayatta kullanımda bu ürünler nasıl reaksiyon veriyor? Problemler yaşanıyor mu? Çözümler nasıl oluyor? Kapasiteler yeterli mi? Daha fazla panel mi koymalıyız? Daha fazla akü mü koymalıyız gibi bilgileri teorinin ötesine taşıyoruz ve gerçek hayattaki verilerle konuşabiliyoruz. Bu bize çok şey katıyor. Biz de bu elde ettiğimiz verileri çoğu zaman zaten sizlerle YouTube'da paylaşıyor oluyoruz. 2024'te de yine paylaşmaya devam edeceğiz. Evet, 2024 yılında bitirmeye çok yaklaştığımız yeşil binamızla ilgili kısa bir video size yapmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz konusunda size fikir vermiştir. Elimizden geldiğince içerik üretimlerimizi arttıracağız. Elektrikli araçlarla ilgili içeriklerimizi arttıracağız. Araçları enerji depolama ve teknolojileri açısından inceleyeceğiz. Oldukça faydalı olacak diye düşünüyorum. 2024 için biz hazırız. Oldukça heyecanlıyız. Umarım videolarımız sizler için de çok daha faydalı olacaktır. Daha detaylı, daha farklı teknolojilerden de bahsediyor olacağız size. Ve başladığımız yerde yine bitirelim. İyi yıllar diyorum hepinize. Görüşmek üzere.